Турки очень любят вам здесь все. Кумуки, Кавказ. Вообще место, ну, barada biriz. Evet, biriz. Adın kim? Muhammed. Muhammed. Muhammed, ben de Selçuk. Çok memnun oldum. Selamun aleyküm. Abi. Men kümek bolu musunuz? Arkadaşlar eski tarihi mezarlar var. Tabi bizim Kafkas İslam Ordusu'ndan gelen askerlerin de burada ben yattığını düşünüyorum. Predkalarımla Türkiye. Var mı orada Dağda Türkiye'de? Türkiye. Atalan Türkler. Tabi biz biliyorum, Kumuk, Türk hepsi kardeş. Kanişna. Kaniyesinde Payeta mı yazdı? Ondan geldim buraya. Herkese Maaşkale'den, Dağıstan'ın başkentinden sevgilerimi, saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bugün yine Maaşkale'de gezimize devam edeceğiz ve tabi birazcık daha Maaşkale'nin çevresini gezmeye başlayacağız. Sizlere buradaki önemli yine Kumuk veya bulabilirsem Avar yerleşim yerlerini göstermeye çalışacağım. Şöyle size Maaşkale'nin birazcık da arka plandaki sokaklarını göstereyim ama merkeze çok yakınız. Şuradan hemen sağa dönünce en merkezi caddeye çıkıyoruz. Rasul Gamzatova Caddesi'ne. Tabi buraları da sizlere birazcık göstereyim. Ve tabi haliyle birçok yani otel, işte restoran veya kafe gibi yerlerin hepsine oldukça yakınız. Ev tuttuk. Evin fiyatı da gecelik 4000 ruble. Tabii biz yine 3 yetişkin bir çocuk kalıyoruz 4 kişi için. 4000 ruble de yaklaşık 40 dolar gibi bir şey yapıyor. Yani tek kişi gelsen 40 dolar pahalı denilebilir ama böyle aile veya kalabalık arkadaş grubuyla geliyorsanız ev ideal oluyor. Rasul Gamzatova Caddesi'ne geldik. Burası Maaşkale'nin en merkezi caddelerinden bir tanesi. Birkaç tane böyle merkezi cadde var. Yani insanlar çok iyi, onu söyleyeyim. Ama şoförler birazcık sert kullanıyorlar arabaları yani. Özellikle Maaşkale'nin merkezinin dışında birkaç sürme deneyimim de oldu. Yani bayağı abiler sert kullanıyorlar. Bu caddede böyle işte bankalar, restoranlar, kafeler, işte insanların gezip dolaştığı yerler. Şeyler satıyorlar. Yöreyle ilgili, Dağıstan'la ilgili çok güzel resimler. Zaten şuralar gerçekten Dağıstan'ın görülesi yerleri. Aslında çevresinde çok daha güzel görülecek yerler var. Ve oraları da görmeye gideceğiz inşallah yavaş yavaş. Cadde boyu yürürken tabi size kısaca bazı bilgileri hatırlatmak istiyorum. Dağıstan 14 tane resmi dilin konuşulduğu çok etnik kökenli bir yer. Buranın kendi yani otonton yerel halkları olduğu gibi dışarıdan da tarih boyunca göçler almış ve çok karışık, karmaşık bir yapısı oluşmuş. Tabii ki bölgenin coğrafi koşullarını da göz önünde bulundurduğunuzda burada birbirinden farklı fakat aynı zamanda benzer birçok millet oluşmuş. Yani 14 tane söylediğim gibi resmi dil var. Bununla birlikte 34 hatta bence daha fazlasıyla başka diller konuşuluyor. Dün de zaten pazara gittik ve orada biliyorsunuz yani lezgin ablalarla, Avar ablalarla konuştuk. Dil benzerliğini de biraz gözlemledim aslında. Tabii arkadaşlar bu dillerin hepsi hani konuşuluyor, resmi dil. Bu şu demek, yine söyleyeyim, yani ortaokul, ilkokul, orta öğretim bu seviyelerde bu dillerin öğrenme ve öğretilme hakkı var. Bunlar öğretiliyor. Tabii ki ana ortak dil Rusça ve yine bu yerel dillerden mesela Rutulca 30.000 konuşanı var. 30.000 Rutul yaşıyor Dağıstan'da ve bunların da yani yeni neslin çok öğrendiğini düşünmüyorum işin aslı. Tabii ki köylerde yüksek ihtimalle öğreniyorlardır ama özellikle şehirler için söylüyorum. Dolayısıyla mesela Rutul dili UNESCO'nun tehlike altında olan diller listesinde yer alıyor. Ve şu anda da tam
İşte merkezi noktalarından bir tanesindeyiz Mahaçkale'nin. Şurası da Leningrad Oteli. Bu dillerin çoğunluğu tabii ki Kafkas dil ailesinden. 3 tanesi ise bizim yani Türk dil ailesinden geliyor. Bunlar Kumukça, Azerice ve Nogayca bu bölgede konuşulan. Ve şimdi yani şeye çıkmak istiyorum. Tarki Dağı var burada. Osmanlı'nın son Kafkas Savaşı'nı verdiği, hatta kazanmış olduğu bir bölge var. Oraya çıkmak istiyorum. Burası da arkadaşlar Naționalna Biblioteca Republiki Dagestan. Dağıstan Cumhuriyeti Ulusal Kütüphanesi burası arkadaşlar. Şurada da kapıda Süleyman Stalski, dün gezmiştik, şair, onun resmi var. Herhalde yukarıda da var. Evet, ilgilenenler burada Dağıstan tarihiyle ilgili birçok kitap bulacaktır. Tabii ben geziyorum şu an, çok vaktim yok. Bir planım var, o yüzden giremiyorum içeri. Tam dilleri anlatırken Azerbaycan dilinden de bahsettim. Ya daha doğrusu Türkçe. Türkçenin Azerbaycan lehçesi diyelim. Bahsederken Azeri kardeşler beni duydular orada. Ama konuşturamadım, konuşmak istemediler. Dün akşam gittik bu cadde üstünde. Habib Nur Mogomedov'unda restorantı var. Dün oraya gittik ve akşam yemeğimizi orada yedik. Zaten bir önceki videoyu izlediyseniz gördünüz. Mentally in Paris, physically in Mahaçkala. Bakın böyle şık kafeler var. Orada şey yazıyordu. Mental olarak Paris'teyim, fiziksel olarak Mahaçkale'deyim. Evet, yani burası, işin aslını söylemek gerekirse, beni çok şaşırtmadı. Benim beklediğim bir şehirdi. Çünkü yani 600 bin nüfuslu, toplamda 3 milyonun üstünde bir insanın yaşadığı özerk bölge. İşin aslı çok da zayıf olmaz. Yani o yüzden benim beklediğim bir şeydi ama doğru. Yani bu şehrin özellikle şehir merkezi tarafında bir Avrupa havası var. Yani gezerken öyle hissediyorsunuz herhalde. Onu kastetmişler orada da. Şöyle caddeleri, sokakları gösterirken size biraz daha Dağıstan'la ilgili benim edindiğim bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Şehir içi ulaşım bu minibüslerle gerçekleştiriliyor. Marşrutka deniliyor bunlara. Bunlarla sağlıyorsunuz şehir içi ulaşımı. Tabi bilgilere geçince şöyle arkadaşlar, yani az evvel ve daha birçok yerde söylediğim gibi burası tam bir etnik çeşitlilik cenneti. Aslında Rusya'nın kendisi de öyle. Tüm Rusya'da 120 civarında etnik farklı halk bir arada yaşıyor. Yani haliyle Dağıstan'da bu etnik çeşitliliğin en önemli öğelerinden bir tanesi. Rusya'daki bütün bu özerk cumhuriyetlerin hepsi içerisinde yaşayan etnik kökenlere göre isimlendirilmiş. Fakat Dağıstan böyle değil. Burada yaşayan etnik kökenlere göre değil, coğrafyaya göre isimlendirilmiş bir yer. Yani bulunduğu coğrafyadan dolayı ismi Dağıstan. Zaten yüksek ihtimalle biliyorsunuzdur ama ben yeniden söyleyeyim. Dağ ülkesi demek Dağıstan'da. İslam'ın burada yayılması da yaklaşık toplamda 1000 yıl sürmüş. 7. yüzyılda başlayan süreç yani neredeyse 17. yüzyıla kadar devam etmiş ve tabi bu da işin aslı bölgenin toplumsal yapısını da bayağı derinden etkileyen bir durum. Yani buna göre çok şekillenmeler olmuş bu bölgede. Şunu belirteyim, yani Dağıstan Rusya'daki özerk cumhuriyetler içerisinde ve tabi Rusya'nın geneli için nüfus artış oranının en hızlı olduğu yer. Yani 2040 yılı civarında bugün 3 milyon ve civarı olan nüfusun 6 milyon olması tahmin ediliyormuş. Rasula Gamzatova Prospekt, yani Resul Gamzatova Meydanı Caddesi. Şurada da Dağıstan bayrağı ve Rusya bayraklarını görüyorsunuz. Zaten hemen hemen aynı
Sadece üstteki yeşil değişik Dağıstan bayrağında, o da İslam'ı sembolize ediyor. Sizlere biraz da Dağıstan'ın ticari ve geçim kaynaklarından bahsetmek istiyorum. Bunların en başında üzüm üreticiliği geliyor. Dağıstan Rusya'daki üzüm üretiminin yaklaşık %25'ini elinde tutuyor. Da. Çocuklar her yerde eğlenceliler. Evet, böyle yürürken tabii yolda bilgilerin dışında sizlere gördüğüm yerleri de anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Bildiğimce, dilim döndüğünce. Burası da arkadaşlar tiyatro binası. Yani filarmoniya falan diye de geçiyor. Ya da daha doğrusu tiyatro. Üstünde de My Vmeste yazıyor. Yani biz hep beraberiz anlamında. Tabi burada insanlar artık bilmiyorum yani Türkiye'den baktığınızda nasıl görünüyor ama insanlar mutlu, mesut ve burayı vatanları görüyorlar yani artık. Haliyle olması gereken de bu. Burası tiyatro binası. Buradaki tüm resmi dillerde oyunlar sergileniyor. Tabi Rusça oyunlar da sergileniyor haliyle. Güzelce bir meydan da var önünde böyle. Dağıstan Rusya ekonomisinde koyun ve keçi hayvancılığının %24'ü de Dağıstan'da yapılıyormuş sevgili arkadaşlar. Burası da bu yeşil yapı çocuk tiyatrosu. Burada da çocuk oyunları sergiliyorlar. Evet, şehir böyle güzel. Bu bölgeler temiz, intizamlı. Gayet gezmesi, dolaşması keyifli ve hava da sıcak. Yani tabi zaten burası iklim olarak Rusya'nın da en sıcak bölgelerinden bir tanesi. Şu an Kasım'ın 10'u galiba, değil mi? 10'u mu bugün? Ya da 9'u. Bakmam lazım. Yani hava şu an 10-15 derece civarı, yani 15 derece civarı hatta. İnsanlar böyle rahat rahat gezebiliyorlar. Dağıstan'ın başkenti. Size Dağıstan'ı elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Tabi Dağıstan'la ilgili aslında en önemli söylenmesi gereken şeyi sanki unuttum gibi. O yüzden onu size söyleyeyim. Dağıstan kendi elektriğini üreten nadir bölgelerden bir tanesi. İki büyük hidroelektrik santrali Çerkessk ve İrganaysk ülkenin neredeyse tüm elektrik ihtiyacını karşılar. Yani burada ülkenin derken Dağıstan Cumhuriyeti'nin tüm elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Dolayısıyla bu da aslında yani Dağıstan'ın eskiden beri son yüzyılda da neden Rusya için de önemli olduğunu aslında gösteren özelliklerden bir tanesi bence. Burası da restoranlar bölgesi arkadaşlar. Yine Rasula Gamzatova Caddesi üstünde. İşte normal yöresel restoranlar, deniz restoranları, yani balık restoranları falan var. Şu en sondaki orası Habib Nurmagomedov'un kendi restoranı. Dün de oraya gittik. Burası yani restoran Papaha. Yine aynı cadde üstünde bir alışveriş merkezi var, festival. Oraya gireceğim. Daha doğrusu bir hafıza kartı almam lazım. Bunun için selamünaleyküm abiler. Gelmişken size burayı da göstereyim. Şöyle bayan giyim mağazaları var daha fazla. Şöyle bir çay ocağı var buranın. Birazcık yine buranın kültürüyle dekore edilmiş. Evet, atladık arabamıza. Tarki Dağı'na doğru gidiyoruz. Bu yolun sonundaki dağlar. Bakalım. Şimdi Mağaçkale'nin içinden geçerek oraya doğru ilerleyeceğiz. Birazdan çıkacağız Mağaçkale'den.
Большой хочу я. Большой. Yavaş yavaş yaklaştık Tarki'ye ama tabi sokaklar dar. 2 arabanın geçemeyeceği kadar bir alan var. Buraya mı yedim? Evet arkadaşlar, Tarki sokaklarına geldik. Burası Kumuk Türklerinin yaşadığı mahalle. Şu aşağısı Mağaçkale. Mağaçkale'nin biraz üstlerinde burası. Şimdi o tarafa doğru ben gitmek istiyorum. Aslında dağa da çıkmak istiyorum ama bakalım çıkabilecek miyiz? Vallahi burada Kumuk bir kardeşimiz aldı beni. Şimdi dağların olduğu yere gideceğiz. Aleykümselam. Çocuklar çok sempatikli değil mi? Evet, yollar çok dar. Şimdi ben seni oraya götüreyim dedi. Sağ olsun, bakalım. Ha, benim araba bu, burada işte. Evet, peşimize takıl, bizi takip et dedi. Bakalım. Gidiyoruz. Oğlum. Naver dalşe iş o. Uzak mı peki orası? Uzak ya. Ne kadar uzak? Tabi Mağaçkale'nin çok güzel bir manzarası var. Yani Mağaçkale tamamen ayaklarınızın altında oluyor. Ha, tam eta klat bir şey daha. Sağ olsun Enver getirdi ama beni gösterme dedi. Kumuk Türk'ü. Burası Kumuk Türklerinin yaşadığı mahallesi. Köyü daha doğrusu. Burada köyler, daha evvel söylemişimdir, biraz yüksek haneli oluyor. Yani öyle, nasıl söyleyeyim size, 300-500 haneli oluyor köyler minimum. Burası da o köylerden bir tanesi. Tarki Dağı burası. Ve şimdi buradayız. Yukarıda da tarihi bir mezarlık var. Daha doğrusu burada 1917 yılında Kafkasya İslam Ordusu buralara kadar gelmiş. Tabi yardım isteği doğrultusunda Kumuk Türklerinin buraya kadar gelmişler. Daha doğrusu Kafkas İslam Ordusu önce Azerbaycan, Bakü'yü kurtarmış. Daha sonrasında Mağaçkale'yi ve burada 5-7 Kasım arasında bayağı bir kanlı şeyler olmuş. Savaşlar olmuş. Tabii şu an bu köy, yani şu an çok sakin. Hafta sonu burada, dedim ya, Mağaçkale'nin mükemmel bir manzarası var. Şurası da Tarki Dağı. Evler böyle. Tabii daha derinlerine gitmek istiyorum ama yani tam şeyi bulamadım, işin aslı. Nereye gitmem gerektiğini de tam çözemedim. Şimdi köyde. İşte Mağaçkale şehri burası ve Hazar Denizi manzarası. Evet, şöyle yürüyeyim, ben biraz yapayım. Bakalım, bir abi de geliyor. Belki konuşmak ister. Selamun aleyküm. Abi. Ben Kümek Bolu musunuz? Türkiye'den geldim. Hı. Bu bir şey varmış. Mezarlık, kabristan. Kladbış. Dalşe. Oraya mı gitmek? Yok, ne var? Köy olmadan barası. Ha, buradan sola mı çıkıyor? Sol yakka barası iyi plan şey var. He, oraya varacağım. Kabırlar başladı. Tamam. Senin adın nedir? İsa. İsa amca. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Selçuk benim de adım. Soldan dönüyorum. Sağ ol. Ben Kumuk dilini ügreneme başlagaman. Her gün yangı sözler ügrenemen. Bu da arkadaşlar işte Kumuk Türkçesinde ben Kumuk dilini öğrenmeye başladım.
ve her gün yeni sözler öğreniyorum demek. Ben de aynen böyle yapmaya başladım. Şimdi burada tabii Kafkas İslam Ordusu'yla birlikte buraya gelen ve şehit olan askerlerimiz var. Onların mezarları da var. Oraya doğru ilerlemeye çalışıyorum. Soldan git dedi ama bu yolu ben böyle bulamam gibi geliyor bana. Gerçekten buraya birisiyle gelmek lazımmış. Azamat Ağul. Ağul dağ köyü demek. Eski Türkçe'de, Kafkas dillerinde hepsinde bu dağ köyü olarak geçmiş. Şimdi tabi bu mezarları bulmak birazcık zor. Aslında şurada geride tarihi bir mezarlık var. Oraya çıkacağım. Eğer orası değilse yani buralarda hiç böyle bir şey yok. Yani ben size şunu anlatayım bu Mağaçkale manzarasında. Şimdi Kafkas İslam Ordusu burayı desteklemek adına buranın yani Kumukların çağrısı daveti üzerine buraya geliyorlar. Bu dönem tabi 1. Dünya Savaşı'nın olduğu dönem. 1917 5-7 Kasım 1917 yılında burada yani Rus ordusuyla karşı karşıya geliyor Kafkas İslam Ordusu. Bunun neticesinde Kafkas İslam Ordusu savaşı kazanıyor. 8 Kasım'da da Mağaçkale'ye giriyor. Mağaçkale'yi kurtarmış oluyor. Ancak 1. Dünya Savaşı zamanı Mondros Mütarekesini imzalıyor Osmanlı. İmzalamak zorunda kalıyor. Tabi imzalayınca da bu anlaşma gereği bütün savaş öncesindeki sınırlarına geri dönmesi gerekiyor. Ve böyle dönüyor. En nihayetinde en başta başarılı görünse de Mağaçkale'ye girmiş olsa da ardından buradan çıkmak zorunda kalıyor tabi. Tam size bunları anlatırken mezarlığı da buldum galiba. Geldik. Yüksek ihtimal burada da yani tam olarak orası mı bilmiyorum ama yüksek ihtimal bizim de askerlerimizin şu an yattıkları mezarlık burası olsa gerek. Tabi yerel halkın yattığı da olabilir. Eski bir mezarlık gördüğünüz gibi. Böyle veya böyle yani ben buralara kadar görmek için geldim onlara. Yani bir Fatiha sizden de benden de onlara gitsin. İnşallah yani mekanları cennet olsun. Tabi geri dönüş yolunda da size arkadaşlar Kumuk tarihini anlatmaya çalışacağım. İşte burası. Tabi bir de onlar için bir anıt yapılmış ama o anıt herhalde biraz daha uzakta. O başka bir köyde diye düşünüyorum. Burası Azamat Ağul. Azamat Dağ Köyü yani. Orada öbürü de Ağaç Ağul muydu? Öyle bir köyde olması lazım. Asıl ecdadımızın yani bizim soyumuzdan Türklerin yatmış olduğu mezar. Baksanız arkadaşlar. Hazar Denizi, Mağaçkale, Tarki Dağı. O mezarlık mı onu bilmiyoruz. Bakalım geldik. Ama mezarlık burası. Arkadaşlar eski tarihi mezarlar var. Tabi bizim Kafkas İslam Ordusu'ndan gelen askerlerin de burada ben yattığını düşünüyorum. Hepsine söylediğim gibi Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ben Fatiha'mı okudum. Sizler de okursanız sizden de Allah razı olsun. Yani buraya kadar geldik, gördük. Tabi burada 2 tane Müslümansk ve Klatbişi var. Yani Müslüman mezarlığı var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de Ağaç Ağul köyünde. Ben buna geldim. Ve buradan da söylediğim üzere bütün manzarayı da çok iyi görüyorsunuz. Yani mezarlıktan şimdi ayrılıyorum. Aşağı doğru yürüyeyim. Yolumuz da uzun. Çok da güzel bir Mağaçkale manzarası izletmiş oldum size. Yani evet arkadaşlar, buraya kadar geldik. Hava da biraz daha burada tabi yükselmesi nedeniyle soğudu ve rüzgar esmeye başladı. O yüzden yavaş yavaş aşağı ineyim. Allah, düşüyordum az kalsın. Evet arkadaşlar, durum böyle.
Yani mezarlık şu an biraz bakımsız ama burası bir köy ve tarihi bir mezarlık. Burada tabi Kumuk Türklerinin de geçmişleri burada yatıyordur. Bizim de ecdadımızdan burada yatanlar vardır yüksek ihtimalle. İşte durum bu. Yani Kafkas İslam Ordusu'nun ve Osmanlı'nın bu topraklarda, Kafkasya'daki son önemli büyük başarısı da bu savaş olmuş. Bu savaş neticesinde tabi en başta söylediğim gibi olumlu sonuçlanıp kazanmasına rağmen Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasıyla beraber maalesef yani Osmanlı eski sınırlarına, savaş öncesi sınırlarına dönmüş. Şimdi bunlarla birlikte size Kumuk tarihini biraz anlatmaya başlayayım. Yani Kumuklar kimdir? Bunlar nerede yaşar? Nasıl yaşarlar? Nasıl buraya gelmişler? Bunları anlatayım size. Nasıl buraya gelmişler derken tabi buranın yerel halklarından sayılıyor. Yani Dağıstan Cumhuriyeti'nin yerel halklarından bir tanesi olarak sayılıyor. Nüfusun %18'i Kumuklardan oluşuyor. Toplam nüfusları tüm Dağıstan'da 350 bin civarı. Kumuk Türklerinin kökeni hakkında farklı görüşler bulunuyor. Fakat genel kabul Oğuz ve Kıpçak Türklerinin karışımından oluştukları yönünde. İlk olarak da Kumuk ismi Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-ı Türk kitabında geçiyor. Bir bey ismi olarak, yani Kumuk Bey olarak geçiyor. İlk defa Türk tarihinde burada görülüyor yani. Bazı Kumuk tarihçileri, bilim adamları da Kumukları Hazar Devleti'nin kurucuları olarak da söylüyorlar. Hazar Devleti de 7. yüzyılda yine Hazar denizi kıyısında yaşayan, zaten denize de ismini veren Türk topluluğu, ama onlar Yahudiliği seçtikleri için bizde, yani bizim tarihimizde pek şey olmuyor, hani etkin bir şekilde öğretilmiyor gibi hissediyorum ben. Türkçe biliyor musunuz? Taştı. Kumukski da. Можно снимать? Чего снимать? Меня что ли? Тебе здесь. Мне не надо там снимать. Хорошо. Зачем? Давай, я тебе не снимаю. Кладбище смотрю, если старые эти хочешь, вот чуть по дороге иди, там 200-300, Tamam. которые есть. Türkçe konuşalım mı? Ha, Tamam. Kabristan. ha. Burada Osmanlı askeri yatıyor mu? Ha, kino. Nerede? Ben kalayım açarı oğa. 173 seviyesine kalaydı ama abi. 169 kalamdan 173 olacak. Hı hı, 173 tane burada. Da. Öyle mi? Osmanski İmperiya, şu Osmanlı. Osmanlı İmperya zamanında gelmişler, evet. Onun atası Ertuğrul'unkine kadar yazın. Onu bitip hadi bu kadar kalan. Anladım. Anlayın mı? Yaxşı. Yakşı. Evet. O da görünmek istemedi. Yani burada tabi şimdi çok insan yok zaten. Yollar böyle daracık. Mescitler bile evlerin içine aynı böyle yapılmış. Buranın camisi de böyle. Şimdi içeri girmeye çalışacağım ama bakalım giriliyor mu? Merhaba, cami açık mı? Турецкий говоришь? Нет. Нет. Открыто мозг, мечеть? Да. Да? Можно? Да. Ты кумук, да? Да. Кумукский язык не говоришь? Говорю. Selamun aleyküm. Можно? Amca, abdest nerede alınıyor? Abdest. Bu kardeşim Vallahi. açık mı orada? Не знаю. Ara tamam. Selamünaleyküm. İsminiz ne sizin? Belat-ı Muharrem. Muharrem. Ben de Selçuk Muharrem amca. Çok memnun oldum. Adın kimdir? Ben Selçuk. Türkiye'den geliyorum. Vay. Aha. Beni Закрыто там. ama beni var benim açar. Beni pretkalarımla Türkiye. Var mı orada Dağda Türkiye'de? Türkiye. Ha.
Atanan Türkler. Tabii biz biliyorum. Kumuk, Türk hepsi kardeş. Kanışna. Kaniyesinde. Payeta mı yazdı? Ondan geldim buraya. Yaş. Buna şimdi. Tamam. Orada değil mi abdesthane? Bana yağın lampuşkasın zaten. Var zaten. Attıkça zaten. İçerisi de böyle. Ha? Yasin Mavet Hoca. Ha? İçerisi böyle elhamdülillah. Muharrem amca da sağ olsun bana şey verdi. Что-нибудь скажешь Турцию? Что могу я сказать? Турки очень любят вам здесь все. Кумуки, Кавказ. Bu все вместе. Ну, barada bir biz. Evet biriz. Doğru söylüyorsun. Senin adın ne? Kardeş senin adın kim? Muhammed. Muhammed. Muhammed, ben de Selçuk. Çok memnun oldum. Bir şey söyler misin? Öyle işte, şimdi bir gelmişken burada bir içeri girelim tabi. Arkadaşlar cami arkamda. Gelmişken vallahi 2 rekat namaz kıldım. Tabi çok özel, güzel, tam bir Kumuk köyü. Sağ olsun Muharrem amca da yardımcı oldu, anahtar falan verdi. Şimdi yavaş yavaş artık aşağıya doğru gideceğim. İnişe geçtik. Burada şoförler biraz böyle tabi. Şimdi ne oluyor? Maaçkale'ye doğru indik. Tarki Dağı şu tarafta kaldı. Burada bu bölgede de arkadaşlar çok güzel ayizeler satıyorlar, ucuz. Onlardan bakmaya geldik işin aslında. Yani hala Maaçkale içerisindeyiz. Tabi Kumuklarla ilgili son olarak şunu söyleyeyim. Türkçenin Kıpçak kolundan bir Türkçe konuşuyorlar. Daha fazlasıyla zaten az önce yukarıda da abiler konuştu. Ben de konuşmaya çalıştım. Gördünüz. Şimdi burada işte şöyle avizeciler var. Lambacılar. Onlara geldik. Bir avizelere bakacağız. Akşamında da sizi sürpriz bir yerel eve götüreceğim aslında. İşte böyle bir avizeci. Burada tabi Dağıstan'da ayizeler, mobilyalar falan Rusya'nın geri kalan kısmına göre daha uygun fiyatlı oluyor. Tabi bakacağız. Burada da uygun fiyatlı derken şu mesela hemen hemen 100.000 ruble, yani 33.000 Türk lirası. Bakın böyle bir güllü bir avize yapmışlar. Bu ne kadar? 61.200, yani 20.000 lira. Var işte, fiyat aralıkları böyle bak. En ucuz mesela indirimdeymiş %50, 15.685 lira. Bunu alacağız. Bakalım. Bugün de akşam ettik. Şimdi bir kendi evimize gidelim. Sonra da misafirliğe gideceğiz. Burada bir avar evine. Biz de elimiz boş gitmeyelim dedik. Tabi şurada bir Türk restoranı var. Ben de biraz lahmacun yaptırdım. Onları alıp öyle gideceğim şimdi. Burası, ismi de Peç Türk Restoranı. Bakalım. Lahmacunumuzu alalım. Selamünaleyküm. Yazı kazal ket lahmacun. İçerisi de böyleymiş. Mangal böyle. Oh, güzel bir yere benziyor. Aslında gelmek lazım ama gelmedik. Arkadaşlar, Saida abla bizi evine çağırmıştı ama anahtarını unutmuş. Dolayısıyla bu restoranta geldik. Yine Dağıstan mutfağı, çok özür diliyorum. Murrat. Yani Dağıstan mutfağı diye tahmin ediyorum. Bakalım. Gir. А этот понравился?
Biz eve davet edildim diye biliyordum. Hatta evde olmak daha iyi olacaktı ama şeye çağırdı. Tabii Saide abla beni çekme, yüzümü gösterme diyor. O yüzden onu çekmemeye çalışıyorum. Ama restoran böyle otantik bir yer. Selamünaleyküm. Bakalım. Mutfak açıkta, güzel. Tam böyle bir yer. Güzel bir yer, bakalım. Mutfağı orası. Şurası açıkta, pişiriyorlar. Evet, yemeğimizi söyleyeceğiz birazdan. Tabii insanları da çok rahatsız etmeden çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ışıkları bile böyle bir şey yapmışlar. Konsept yapmışlar. Duvarlarda grafitiler var. Güzel. Bu restoranın ismi Murrat. Menüsü de böyle. Bakayım bir şimdi fiyatlara. Bu şaşlık kebaplar. Yani 310'dan başlıyor. Steak is gavyadini. Yani dana steak. 310'dan başlıyor. Şu 1240 olan pistolet i kareyka. Kore usulü pistolet. Fiyatlar böyle. Yani fırın, hamur işi, fırında hamur işi şeyler var. Onların fiyatları da 690-250 arası. Bakalım gelsin. Birazdan zaten yemeklerimizi gösteririz. Öncesi böyle bir şey geldi. Dur bakalım. Это что? Это масло со специей. Ya. Bu arada bu masa taş kayadan yapılmış. Bu yine taştan. Bunların hepsi Derbent usulüymüş. Yarın da inşallah, yani yarından sonra Derbent'e de gideceğiz. Yemeğimiz geldi arkadaşlar, böyle Dağıstan usulü kebaplar. Çok güzel. Ben kendime böyle bir tabak yaptım. Zaten kuzu söylemiştim. Kuzu, yani kemikli kuzu eti. Böyle Hanski diye bir et var burada ama bunu abla söyledi. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Et yağlı mağlı falan. Güzel bir şeye benziyor. Bir de şöyle ekmeğimiz var. Kete usulü. Acayip güzel. Ya son zamanda yediğim en iyi et. Bu hale getirdik işte. Yedik vallahi, güzel yedik elhamdülillah. Arkadaşlar bugün de noktaladık. Yani eve diye gittik ama Saide abla bir avar ve evinin anahtarını unutmuş. Bizi o restoranta davet etti. Haliyle gördünüz, yedik içtik çok şükür. Evet. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugün de bitirdik. İnşallah yarın Dağıstan'ın daha başka, yani sizin için bir sonraki videoda daha başka, daha güzel ve enteresan bir yerinde olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.